Merhaba canlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine kahvelerimizi büyük bir niyetle kapattık. Ve şimdi fincanın bize vermek istediği mesajları birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu video karşınıza çıktıysa belki de evrenin size söylemek istediği küçük bir mesaj var. Fal yorumları tamamen eğlence ve geleneksel yorumlama amacı taşımaktadır. Lütfen kendi sezgilerinizle birlikte dinleyin ve size uyan mesajları alın. Şimdi içinizden bir dilek tutun. Kahvenizin enerjisine odaklanın ve bakalım fincanınız bugün size neler anlatacak. Aşk mı, para mı, iş mi yoksa beklediğiniz o güzel haber mi? Hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız falımıza başlayalım. Falımıza geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Fincanıma ilk baktığımda ilk hissettiğim enerji şu oluyor. Sen uzun zamandır içine attığın kimseye tam anlatamadığın bir yük taşıyorsun. İnsanları güçlü görüyorsun ama içinden artık bu konu çözülsün dediğin bir mesele var. Fincanın dibi tamamen kapanmamış. Bu bana sıkıntının sonuna yaklaştığını gösteriyor. Şurada iki yol görüyorum. Yani iki sütun gibi yükselen şekiller var. Bunlar bana iki kapıyı gösteriyor. Yani önünde iki seçenek var. Biri daha güvenli ama seni çok heyecanlandıran, diğeri ise riskli ama gönlünün istediği yol. Fal bana diyor ki sen yolun sonunda kalbinin sesini dinleyeceksin. Bak burada bir yol daha görüyorum. Görüyorsunuz. Şurada bir yol daha görüyorum. Yol dümdüz gitmiyor, kıvrılarak ilerliyor. Bu da kısa bir seyahat olabilir ve beklediğin bir işin birkaç gecikmeyle sonuçlanacağını anlatıyor. Sonunda ise yol açılıyor. Şurada şöyle göstereyim. Bakın şurada kuş görüyorum. Kuş falda haber demektir. Yakın zamanda telefon ya da mesajla gelecek sevindirici bir haber görüyorum. Bu haber seni uzun zamandır düşündüğün bir konuda rahatlatacak. Bak şimdi şurada iki kişi görüyorum. İki kişi karşılıklı durmuş, birbirine başı eğik. Bu bana küslük ya da yarım kalmış bir konuşmayı anlatıyor. Araya gurur girmiş ama konuşma yeniden olacak gibi duruyor. İki adımı karşı taraf atabilir. Aşk tarafında kalp tam belirgin çıkmamış ama çevresinde yollar var. Bu çok ilginçtir. Demek ki aşk konusunda rahatsızlık yaşamışsın. Sana karşı duygusu olan biri var ama söylemekte gecikiyor. Eğer hayatında biri varsa onunla önemli bir konuşma görünüyor. Eğer yalnızsan yeni tanışacağı kişi uzak çevreden olabilir. Bakın şurada M harfi görüyorum. Biz ileride Y ya da V gibi duran şekiller var. Bunlar isim, soyisim ya da yaşanacak yerle ilgili ipucu olabilir. Harfler falda kesinlikle taşımaz ama dikkatime çekti. Bir kadın figürü de var. Bu kadın biraz kıskanç enerji taşıyor. Her söylediğin herkesle paylaşmaman gerekiyor. Nazarı olan biri görünüyor. Şurada bakın şurada balık görüyorum.
Bollluk bereket demektir. Beklediğin bir para prim ödeme ya da ek gelir ihtimali yüksek. Küçük küçük değil, toplu bir para gibi duruyor. Dibin hemen yanında halka gibi oluşmuş izler var. Bu da bir imza işaretidir. İş değişikliği, resmi evrak ya da önemli bir sözleşme olabilir. Bir de dikkatime çeken şu oldu. Fincanın ağız kısmında yoğun tortular var. Ama aşağı indikçe beyazlık artıyor. Bu çok güzel bir sembol. Demek ki zorlu bir dönem geride kalıyor. Önümdeki 2-3 ay içinde daha rahat nefes alacağına bir süreç başlıyor. Sanki bir dilek tutmuşsun. O dileğin önünde küçük bir engel var ama engel büyük görünmüyor. 3 vakit içinde bu konuda gelişme yaşanabilir. Aile tarafında yaşça büyük bir erkek figürü görüyorum. Bu kişi sana destek olacak. Belki tavsiyeyle, belki maddi ve manevi yönde yanında olacak. Şurada görüyorsunuz merdiven sembolü. Merdiven gibi bir sembol görüyorum. Bunlar kariyerde adım adım yükselmeyi anlatır. Bir anda değil ama sabırla istediğin yere ulaşacağını gösteriyor. Bir kalabalık görüyorum. Davet, kutlama ya da aile toplantısı gibi ortam olabilir. Burada duyacağın bir söz seni şaşırtacak. Fincanın bir köşesinde göz gibi duran şekil var. Nazar enerjisi çıkmış. Son zamanlarda üst üste aksilik yaşadıysan bunun sembolik olarak nazar şeklinde yorumlandığını söyleyebilirim. Kendine daha çok korumaya çalış. Bir çocuk enerjisi de var. Bu doğrudan çocuk anlamına gelmeyebilir. Yeni bir başlangıç, yeni bir proje ya da sevindirici bir haber anlamına da gelebilir. Şimdi fincanın tamamına baktığımda en güçlü mesaj şu. Sen uzun zamandır sabrediyorsun. Bazen acaba hiç değişmeyecek mi diye düşündüğün zamanlar olmuş. Ama bu fincan bana diyor ki beklediğin değişim geliyor. Yalnız acele etme. Her şey sırayla olacak. Son olarak sana fincanın söylediği cümleyi aktarayım. Geçmişi sırtında taşımayı bıraktığında önündeki kapılar birer birer açılacak. Sana ait olan zaten seni bulacak. Sabırla yürüdüğün yolun sonunda hem huzur hem de sevineceğin bir haber var. Şimdi tabağa ilk baktığım anda dikkatime çeken şey şu. Kahvenin tek bir tarafa doğru güçlü şekilde akmış olması. Bu uzun zamandır taşıdığım bir yükün yavaş yavaş üzerinden akıp gittiğini gösteriyor. Sanki artık bunu geride bırakıyorum dediğim bir döneme giriyorsun. Fincanda gördüğüm yorumlar bu kadar. Şimdi tabağa falımıza geçiyoruz. Tabağın kenarına kadar uzanan kalın bir iz var. Bu bana uzun bir yol gösteriyor. Ama bu sadece fiziksel bir yol değil. Hayatında yeni bir sayfa açılacak. Taşınma, iş değişikliği ya da seni bambaşka bir ortama götürecek önemli bir gelişme olabilir. Bak burada tam ortada kısımda balık pulu gibi duran küçük küçük şekiller görüyorum. Bunlar bereket sembolüdür. Paranın parça parça değil birkaç farklı yerden geleceğini söylüyor. Beklenmedik bir ödeme, bir alacak ya da yeni bir kazanç kapısı görünüyor. Şimdi şu koyu kısma dikkat et. Orada sanki kaplumbağa gibi bir şekil var. Kaplumbağa falda yavaş yavaş ama sağlam ilerlemeye anlatır. Sen bazen neden istediğim şeyler bu kadar geç oluyor diye düşünmüşsün. Olabilirsin. Ama geciken şeyin sonunda hayırlı olacağı çıkmış. Şurada bir kuş siliti görüyorum.
görüyorsunuz. Şurada bir kuş sületi var. Bu çok net haber demektir. Beklediğim bir telefon, mesaj ya da resmi bir haber kısa zamanda geliyor. Şuradaki ince çizgiler ikiye ayrılmış. Bu bana iki kişi arasında yapılacak önemli bir konuşmayı anlatıyor. Uzun süredir söylenmeyen sözler söylenecek gibi. Aşk tarafında ise tabakta kalbe benzeyen açık bir alan var. Bu kalbin ferahlayacağını söylüyor. Eğer hayatında biri varsa aradaki buzlar eriyebilir. Eğer yalnızsan seni uzaktan takip eden, seni merak eden biri var gibi görünüyor. Bir erkek figürü hissediyorum. Bu kişi biraz gururlu, duygularını kolay kolay belli edemeyen ama aklı senden kolay kolay çıkmıyor. Adım atması zaman alabilir. Bir kadın figürü de var. Bu kadın konuşmayı seven biri. Dedikodu ya da kıskançlık enerjisi hissediyorum. Her planını herkese paylaşmaman daha iyi olabilir. Şurada bakın. Şu kısımda anahtar çıkmış. Anahtar yeni kapılar demektir. Ev, iş, önemli bir başlangıçla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Taban kenarına taşan kahve benim en sevdiğim işaretlerden biridir. Çünkü fal geleneğinde bu sıkıntının dışarı aktığını anlatır. İçinde tuttuğun dertlerin yükü hafifliyor. Bir de ilginç bir sembol görüyorum. Sanki göz gibi duruyor. Bu nazar işareti olabilir. Son zamanlarda üst üste yaşanan küçük aksilikler varsa bunu sembolik olarak nazarla ilişkilendirilir. Biraz kendini korumaya enerjisine düşüren kişilerden uzak durmaya çalış. Küçük noktalar ise peş peşe gelecek. Küçük sevinçleri gösteriyor. Büyük tek bir mutluluk yerine seni gülümsetecek birkaç güzel gelişmeyi yaşayacaksın. Bir dilek enerjisi de var. Dileğin önünde ince bir çizgi kalmış. Bu engel katlandıktan sonra gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Özellikle 3 vakit içinde önemli bir gelişme hissediyorum. Son olarak taban genel enerjisine baktığımda şunu söyleyebilirim. Sen uzun zamandır emek verdiğin bir konuda sabrının karşılığını almaya yaklaşıyorsun. Geçmişte seni yoran insanlar yavaş yavaş hayatından uzaklaşırken yerine daha güven veren insanlar gelecek. Önünüzde temiz bir yol açılıyor. Sana falın son mesajını da söyleyeyim. Korkarak beklediğin şey düşündüğün kadar zor olmayacak. Önündeki kapı açılıyor. Geçmişin yükü bıraktığında hem maddi hem manevi anlamda ferahlayacaksın. Sabret, nasibin sana doğru geliyor. Evet canlarım, bugünkü kahve falımızın sonuna geldik. Umarım fincanımızın anlattığı mesajlar kalbinize dokunmuş ve size güzel hisler vermiştir. Unutmayın, kahve falı geleneksel bir yorumlama sanatıdır ve tamamen eğlence amaçlıdır. En doğru yolu her zaman kendi kalbiniz ve kendi kararlarınız belirler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlara fincanınızda en çok hangi sembolü gördüğünüzü ya da bir sonraki videoda hangi konuda fal görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Yorumlarınızı büyük bir keyifle okuyorum. Bir sonraki kahve falında yeniden buluşmak dileğiyle. Hayatınıza sağlık, huzur, bereket ve güzel haberler eksik olmasın. Dileklerinizin hayırlısıyla gerçekleşmesini diliyorum.
Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.